Merhabalar, bu videomuzda sizlerle Pinobot ile çizgi izleyen robot projesi yapacağız. Pino, 7 yaş ve üzerindeki çocukların Arduino ile daha kolay bir şekilde kodlama yapabilmesi için geliştirilmiş bir kontrol kartıdır. Projemiz için gerekli olan malzemeler, bir adet çizgi izleme parkuru, bilgisayarımız ile Pinobot arasındaki bağlantıyı kurmak için USB kablomuz ve bir adet Pinobotumuz. Pinobotumuzu hemen inceleyelim. Şöyle ters çevirmek istiyorum ben. 2 adet DC motor bulunmakta. DC motor aracımızın hareket etmesini sağlamaktadır. Motorlarımızdan siyah ve kırmızı olmak üzere toplam ikişer taneden kablo çıkmakta. Bu kabloları sol motordan geleni sol tarafa, sağ motordan geleni de sağ tarafa takıyoruz. Eğer aracınız ileri gitmesi gereken yerde geri gidiyorsa büyük ihtimal motorların yönlerini yanlış takmışız demektir. Hemen hızlıca buradan değiştirme işlemi yapabiliriz. Takılışını da göstereyim yine ben. Şu şekilde rahatlıkla takabiliyoruz. Tekrar yine incelemeye devam edecek olursak motorlarımıza bağlı 2 adet tekerleklerimiz bulunmaktadır. Bir tane 9 voltluk pilimiz bulunmaktadır. Projelerimizi Pino kontrol kartımızın içerisine attığımızda bilgisayardan bağımsız bir şekilde çalışması için gereklidir. Ve avare tekerimiz bulunmaktadır. Bu avare tekerimiz bizim aracımızın sağa ve sola doğru rahat hareket etmesini sağlamaktadır. Bir de projemizde kullanacağımız çizgi izleme sensörü. Çizgi izleme sensörümüzün sol tarafında ve sağ tarafında sensör bulunmaktadır. Sol taraf ve sağ taraftan değerler okumaktadır. Evet, çizgi izleme sensörümüzü Pino kontrol kartımız üzerine nereye bağlıyoruz? 9 ya da 10 numaralı kapılardan birine bağlayabiliriz. Ben şimdi hemen 9 numaralı kapıya sensörümü bağlıyorum. Evet, bir de Pinobotumuzun üzerinde şu anda takılı olan mesafe sensörümüz var ama biz mesafe sensörümüzde bir işlem yapmayacağız. Evet, artık bilgisayarımıza bağlayalım ve bakalım çizgi izleme sensörünün değerleri nelermiş. Bağlamak için hemen USB kablomu alıyorum. Önce Pino kartıma ve sonrasında ise bilgisayara takıyorum ve şimdi bağlantıyı oluşturacağım. Bunun için Emblok programını açmam gerekiyor. Emblok programını açtıktan sonra Pino ile ilgili işlem yapabilmemiz için Pino eklenti paketini indirmemiz gerekiyor. Bunu da hemen uzantılar bölümünden uzantıları yönet diyerek arama bölümüne Pino yazıyorum. Ve Pino yazdıktan sonra çıkan eklenti paketini indiriyorum. İndirme işlemi tamamlandıktan sonra çarpıya basarak burayı kapatıyorum. Robotlar bölümüne gelerek Pino ile ilgili kodlarımın aktif hale geldiğini görüyorum. Artık ben uzantılar bölümünde Arduino ile ilgili işlem yapmayacağım için Arduino'yu kaldırıyorum. Kartları kontrol ediyorum. Kartlardan Arduino'nun seçili mi? Evet. Şimdi bağlantımı oluşturabilirim. Bağlan, seri port deyip çıkan COM değerini seçiyorum. Burada COM6 çıktı. Sizlerde COM3, COM5, COM7 gibi farklı değerler veya birden fazla değerler çıkabilir. Bu şu anlama geliyor. Pino kontrol kartımın bağlı olduğu USB portunun ismi. Ben şimdi COM6'yı seçiyorum. Sizler de hangi kapıya bağlıysa onu seçiniz lütfen. Evet, bağlantım artık oluşturuldu. Yine bağlana gelip aygıt yazılım güncellemesi yapıyorum. Aygıt yazılım güncellemesi Emblok yazılımı ile Pino kartımız arasındaki haberleşmeyi sağlamaktadır. Ya da daha öncesinden bir kod yazdıysak ve içerisine yükleme yaptıysak bu kodları sıfırlamamızı yani silmemizi sağlamaktadır. Projelerimize başlarken aygıt yazılım güncellemesini bir kere yapmamız yeterli. Ya da projemizi yaptık, bağlantısından eminiz, kodlarından eminiz ama yine çalışmıyorsa yine bir aygıt yazılım güncellemesi yapmanızı tavsiye ediyoruz. Güncelleme işlemi bittikten sonra kapata tıklıyorum. Evet, artık Pinobotumuz kodlamak için hazır. İlk olarak ben bir motorları kontrol etmek istiyorum. Bunun için geliyorum ve hemen şurada Pinobot yön ve hız diye bir bölüm var. Yönlerden ileriye gitmesini istiyorum. Hızlardan 0'dan 255'e kadar hızlar bulunmaktadır. Ama 50 ve 100 seçtiğimiz zaman Pinobotumuzun kendi ağırlığından dolayı bazen motor bunu kaldırmayabiliyor. O yüzden ben buraya hemen elimle bir 200 hızını girmek istiyorum. Bir olaya bağlamayacağım. Üzerine çift tıklayarak çalıştırmak istiyorum. Evet, şu anda ileriye doğru gidiyor. Hemen bir Pinobot durdur diyerek durduruyorum. Bir de geriye doğru kontrol etmek istiyorum. Tamam, geriye doğru da hareket ediyor. Tekrardan durduruyorum. Motorlarımız çalıştığına göre artık çizgi izleme sensörümüzün değerlerini okuyabiliriz. Çizgi izleme sensörümüzün değerlerini ben seri porta yazdırarak okuyacağım. Hemen şuraya alıyorum. Ve sizlere çizgi izleme sensörümüzün değer okuma kod bloğunu göstereyim. Burada 9 ve 10 numaralı kapılar çıkmaktadır. Kaç numaralı kapıya bağladıysak onu seçiyoruz. Ben 9'a bağlamıştım, o yüzden 9'u seçiyorum. Seri porta değerlerimi yazdıracağım için hemen seri porta yazdırma kodunun içerisine sensörümüzün kodunu yerleştiriyorum. Ben bu yazma işleminin sürekli olmasını istediğim için kontrolden sürekli tekrarlı kod bloğunu alıyorum. Evet.
Seri porta yazdırmak için Pino programı, yani Pino kartımızın içerisine yükleme yapmamız gerekiyor. Hemen Pino programını alıyorum. Sağ tıklayıp Arduino'ya yükle diyorum. Şimdi yükleme işlemimiz başlayacak. Tekrardan Arduino'ya yükle diyorum. Ve yükleme işlemimiz bittikten sonra artık parkurumuzun üzerinde iki tarafı da beyazı okutup hangi değerler verdiğini, siyahı okutup hangi değerler verdiğini birlikte öğreneceğiz. Evet, yükleme işlemimiz şimdi bitti. Tekrardan bağlan, seri port deyip COM değerini seçiyorum. Ve buradan hemen harf halini seçin hale getiriyorum ve şu anda değerlerim okuyor. Eğer çizgi izleme sensörümüzün 2 bölümü de beyaza geliyorsa bizlere 1 değerini veriyor. Eğer 2 bölümü de siyahı görüyorsa, şu an iki tarafında siyaha koydum, bana 4 değerini veriyor. Sağ tarafı beyaza, sol tarafı siyah koyuyorum şu anda. Bana 2 değerini verdi. Tam tersini yapalım. Sağ taraf siyahta, sol taraf ise beyazda olduğunda da bana 3 değerini verdi. Harika. Sensörümüzün hangi değerler verdiğini öğrendik. Siyahtaysa iki tarafta 4'ü veriyor. İki taraf beyazdaysa 1'i veriyor. Sağ taraf beyazı geliyorsa 2, sol taraf beyazı görüyorsa da 3'ü veriyor. Şimdi ise algoritmamızı oluşturalım. İlk olarak hemen şuradaki kodlarımı ben bir durdurayım. Evet. Şimdi algoritmamızı oluşturmadan önce bir bakalım. Biz beyaz zemin üzerinde siyah çizgiyi takip etmek istiyoruz. Yani bizim sensörümüzün iki tarafı da siyahda olduğu zaman ben ne yapmasını isteyeceğim? Robotumun düz gitmesini isteyeceğim. O zaman hep beraber kodlarımızı yazalım. Şuraya atayım ben. Hemen eğer ise değilse kod bloğunu alıyorum ve içerisine bir eşitlik ekliyorum. Buraya şunu yazacağım. Eğer çizgi izleme sensörümüzden gelen değer İki tarafta siyahtaysa, siyahta olması bizim için neydi? 4'tü. O zaman diyorum ki eğer iki tarafta siyahta ise benim Pinobotum ne yapsın? Yön olarak ileri gitsin. Kaç hızında istiyorsanız onu yazalım. Ben 200 hızında yapıyorum. Harika, artık 4'teyken yani iki tarafta siyahtayken düz gidecek. Peki sağ tarafım beyaz, sol tarafım siyahtayken nasıl gitmesini isteyeceğim? Yani değerim 2'deyken nasıl gitmesini isteyeceğim? Hemen bunu bir deney yapalım. Benim sol gözümün orada siyah bir bant düşünelim. Elim benim için siyah bir bant. Sağ taraftan da ışık geliyor. Sağ tarafın beyazı geliyor. Şimdi benim siyah banta doğru yaklaşmam gerekiyor. O zaman bunun için benim sol tarafa doğru dönmem gerekiyor. Harika. O zaman hemen geliyorum. Tekrardan kontrolü eğer ise değilse kodunu aldım. Tekrardan bir eşitlik ekliyorum buraya. Ve diyorum ki çizgi izlemeden gelen değer 9 numaralı kapı, bu arada bunları değişmeyi unutmuyoruz. 2'ye eşit ise 2 ne demekti? Sağ tarafım ışıkta, yani sağ tarafım beyazda. O zaman geliyorum ve hemen sol taraftaki çizgiye doğru yaklaş diyorum. Ve kaç hızı? Benim için yine 200 hızı. Evet, harika. Şimdi sağ taraf için aynı şeyi yapacağım. Şimdi sağ tarafım siyahı görüyor, sol tarafım beyazı görüyor. Tekrardan bir denemesini yapalım. Sol tarafta beyaz bir yolum var, sağ tarafta ise benim için siyah bir yol var. Benim siyah çizgiyi takip etmem için ne yapmam gerekiyor? Sağa doğru dönmem gerekiyor. O zaman hemen yazalım kodlarımızı. Tekrardan bir eğer ise kodunu alıyorum, eğer ise değilse kodunu. Yine eşitliğimi ekliyorum içerisine. Ve diyeceğim ki çizgi izleme sensöründen gelen değer 9 numaralı kapıya bağlı olan. Benim için 3 ise, yani sol tarafın beyazı görüyorsa ne tarafa doğru gidecektim? Sağ tarafa doğru devam et ve siyaha yaklaş demem gerekiyor. Bunun için hemen aldım kodumu. Diyorum ki sağ tarafa doğru kaç hızında? 200 hızında ilerle. Eğer değilse, yani 4 değilse, 2 değilse, 3 değilse, yani her iki tarafta beyazı görüyorsa o zaman geri geri git ve yolu bulmaya çalış diyebiliriz. O zaman hemen geliyorum ve diyorum ki Pino yönlerden geriye gitsin. Pinobotum yönlerden geriye gitsin ve yine 200 hızında. Harika. Kodlarımızın hepsini oluşturduk. Şöyle bir kontrol edelim. Dedim ki eğer 4'teyse, yani ikisi de siyahtaysa hop ne yapsın? Dümdüz devam etsin. Eğer sağ tarafım beyazdaysa ve sol tarafım siyahtaysa, sol siyahta olduğu için sola doğru hareket etsin dedik. Harika. Eğer sağ tarafım siyahtaysa ve sol tarafım beyazdaysa, siyaha doğru gitmesi için yine sağ tarafa gitsin dedik. Eğer hiçbiri değilse de geri geri gitsin ve yolu bulmaya çalışsın. Bütün bu kodlarımız bizim bir kere değil, sürekli bir kontrol içerisinde olması için kontrol bölümünden sürekli tekrarla kod bloğunu alıyorum ve birleştiriyorum.
Kodlarımızı Pino kartımızın içerisine atacağımız için robotlar bölümüne gelip kod bloğunu almamız gerekiyor. Sağ tıklayıp Arduino'yu yükle diyeceğiz. Ama yükleme işlemini yapmadan önce hemen çizgi izleme sensörümüzün kablosunu çıkartıyorum. Arduino'yu yükleme işlemini başlatıyorum. Daha sonra bağlantı kablosunu yükleme işlemi bittikten sonra geri takacağım. Takmayı unutursak robotumuz direkt geri gitmeye başlayacaktır. Evet, yükleme işlemi bitti ve geri gitmeye başladı. Sebebi de şu an değer olarak 1, 2, 3 görüyor ve hemen kapat diyorum. USB kablomu çıkartıyorum çünkü pille çalıştıracağım. Öncelikle çizgi izleme sensörümüzün bağlantı kablosunu 9 numaralı kapıya takıyorum. Daha sonra 9 voltluk pilimin güç kaynağını takıyorum ve artık on-off bölümünden on yaparak aracımı çalıştırmaya başlayacağım. Evet. Gördüğünüz gibi şu an robotum gayet güzel bir şekilde çizgileri okuyor. Bazen takılabiliyor. Bu da tamamen ışığın açısıyla ilgili. Siyahı çok parlak gördüğü zaman takılmalar olabilir. O zaman ortamdaki ışığınızı biraz kısabilirsiniz. Öyle bir imkanınız varsa. Evet, harika. Yeterli benim için. Şöyle off yapayım. Evet, bu videomuzda sizlerle çizgi izleme sensöründen gelen değerleri okuduk ve çizgi izleme sensörüyle çizgiyi takip eden bir robot projesi yaptık. Sizler de yine dediğim gibi daha farklı bir parkur oluşturarak robotunuzu çalıştırabilirsiniz. İyi çalışmalar diliyorum.